Merhaba teraziler, Aralık ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Öncelikle şöyle bir Aralık ayı giriş enerjilerine bakalım. Sevgili teraziler, Aralık ayına girdiğinizde gökyüzü sizleri zihinsel olarak son derece aktif bir döneme taşıyor. Güneş, Mars ve Venüs Yay burcunda iletişim alanınızı, fikirlerinizi ve çevrenizle olan bağlantılarınızı canlandırıyor. Bu ay konuşuyorsunuz, anlatıyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Düşünceleriniz keskin, sözleriniz etkileyici. Mars'ın bu alandaki varlığı sizi daha girişken kılıyor. Fikirlerinizi savunmak, bir projeyi duyurmak veya yeni bir anlaşmaya imza atmak için cesur davranabilirsiniz. Ancak dikkat edin, bu enerji aynı zamanda tartışma eğilimini de arttırabilir. Söyledikleriniz kadar nasıl söylediğiniz de önemli olacak. Venüs'ün Yay burcundaki konumu sizi sosyal anlamda parlatıyor. Yeni insanlarla tanışabilir, farklı ortamlarda bulunabilir, çevrenizi genişletebilirsiniz. Ancak Venüs'ün Lilith'le kavuşumda olması ve Uranüs'e de karşıtlık yapması bazı ilişkilerde ani kopuşlar veya sürpriz açıklamalar getirebilir. Sizi kısıtlayan bağlardan özgürleşmek isteyebilirsiniz. Bu bir bitiş değil, yeniden tanımlama süreci. Uranüs'ün 29 derecede olması bir ilişkinin ya da iletişim biçiminin son sınavdan geçtiğini gösterir. Venüs'ün Neptün'e yaptığı üçgen açı ise bu dönemde kalbinizi yumuşatacak. Özellikle iş ortamınızda, ilişkilerinizde veya günlük yaşamınızda daha empatik, daha anlayışlı bir tutum sergileyebilirsiniz. Ruhsal olarak destek almak, şifa çalışmaları veya ilham veren bir uğraşla ilgilenmek için çok uygun bir zaman dilimi. Merkür ise Akrep burcunda maddi konularla ilgili düşüncelerinizi derinleştiriyor. Gelir gider dengesi, kaynak paylaşımı ya da yatırımlar konusunda içgörünüz artabilir. Gizli bir fırsat, beklenmedik bir gelir ya da geçmişten gelen bir borcun kapanması söz konusu olabilir. Jüpiter ise Yengeç burcunda retroda, kariyer alanınızda. Bu dönem geçmişte verdiğiniz kararları yeniden gözden geçirme zamanı, belki bir yön değişimi yapmak, belki de eski bir hedefi yeniden canlandırmak isteyebilirsiniz. Ancak Jüpiter'in Kiron'la da bir kare açısı var. İş ortaklıklarında veya ilişkilerde bir kırılma noktası yaratabilir. Ancak Satürn desteği de var. Bu sürecin sizi profesyonel olarak daha güçlü bir zemine taşıyacağını söylüyor. Uranüs dediğim gibi 29 derecede Boğa'da ve retroda maddi kaynaklarda sürpriz değişiklikler getirebilir. Beklenmedik bir harcama, ani bir gelir veya ortak maddi düzenlerde yön değişikliği olabilir. Neptün'e de bir uyumlu açısı var. Bu gelişmelerin aslında size daha ilahi, daha anlamlı bir dengeye taşıyacağını söylüyor. Ve Plüto da ileri hareketinde artık aşk, çocuklar ve yaratıcılıkla ilgili konularda derin bir dönüşüm enerjisi getiriyor. Artık neyi sevdiğinizi, neye tutku duyduğunuzu daha iyi biliyorsunuz. Venüs ile yaptığı üçgen açı bu dönüşümün kalpten gelen bir zarafetle yaşanacağını söylüyor. Sevgili teraziler, Aralık ayı giriş enerjileri size konuş ama kalpten konuş, bağ kur ama özgürlüğünü unutma diyor. Bu ay düşünceleriniz gerçeğinizi şekillendirecektir. Her kelimeniz bir niyet, her seçim bir yön olacak. Aralık ayı zihinsel berraklığınızla hem iletişiminizi hem de ilişkilerinizi yeniden tanımladığınız güçlü bir dönem olabilir. Aralık ayı giriş enerjileri bu şekildeydi. Şimdi Aralık ayının astrolojik gündemine geçiyorum. Sevgili teraziler, Aralık ayının ilk yarısı sizler için bilgi, inanç ve iletişim temalarının öne çıktığı bir dönem. Gökyüzü sizi yeni fikirlerle besliyor ama aynı zamanda bu fikirleri kalpten hissetmenizi de istiyor. Zihniniz hızlanıyor, hayatın anlamı üzerine derin düşüncelere dalabilirsiniz. Bu süreçte doğru iletişim ve zihinsel huzur sizin anahtarlarınız olacak. 5 Aralık'ta İkizler Burcu'nda bir dolunayımız var. Bu dolunay yaşam felsefeniz, inançlarınız, eğitim, hukuki meseleler veya uzaklarla ilgili konularda bir farkındalık getiriyor. Güneş, ay ve ay düğümleri büyük bir kare açı oluşturuyorlar gökyüzünde. Bu güçlü enerji sizi bildiğinizi sandığınız şeyleri sorgulamaya yöneltebilir. Bir fikir değişikliği, bir yolculuk kararı ya da bir eğitim konusu netleşebilir. Bazılarınız için bu dönem içsel bir uyanış anlamına da gelebilir. Evren size diyor ki gerçeği ararken kendi sesini unutma.
Bu dolunay sizi hem zihinsel hem ruhsal olarak özgürleşmeye geliyor. 7 Aralık'ta Ay retro Jüpiter'le kavuşumda olacak Yengeç burcunda. Bu kavuşum sizin kariyer, statü ve toplum önündeki duruşunuzla ilgili alanı hareketlendiriyor. Geçmişten gelen bir fırsat, eski bir proje ya da yarım kalmış bir iş yeniden gündeme gelebilir. Ay, Merkür ve Balık'taki Satürn'le üçgen açıda olacak. Sizi yapıcı bir planlamaya yönlendiriyor. Artık duygusal olarak olgunlaştığınız bir noktadasınız. Kariyerinizde bir başarı elde edebilir. Aynı zamanda içsel güven duygunuzu da güçlendirebilirsiniz. Gökyüzü sizin çabalarınızı görüyor ve bu karşılığını alacağınız bir zaman. 8 Aralık'ta Satürn Balık burcunda ileri hareketine başlıyor. Bu sizin iş, sağlık ve günlük düzen alanınızı etkiliyor. Son aylarda iş yükü, sorumluluklar ya da bedensel yorgunluk konularında testlerden geçmiş olabilirsiniz. Artık bu süreç sizi disipline etmeye geliyor, cezalandırmaya değil. Şimdi daha verimli çalışma alışkanlıkları geliştirme, sağlığınıza özen göstermek, rutinlerinizi yapılandırmak büyük fark yaratacak. Evren size diyor ki küçük adımlar büyük istikrar getirir. 9 Aralık'ta Mars'la Satürn arasında bir kare açı var. Zihin yoğun, tempolu ve hareketli. Ancak bu kare düşüncelerle görevler arasında bir baskı oluşturabilir. Kendinizi ifade ederken sabırsız veya eleştirel bir tutuma geçebilirsiniz. Aynı zamanda Venüs'te ay düğümleriyle bir tek kare açı yapıyor aynı gün. İlişkilerde iletişim dengesini test ediyor. Söylediklerinizle hissettikleriniz tam örtüşmüyor olabilir. Bu dönem empati ile iletişim kurma ve yargılamadan dinleme zamanı. Unutmayın, bazen sessizlik de bir cevaptır. 10 Aralık'ta Merkür Uranüs'le karşıtlık yapıyor olacak. Bu maddi kaynaklar, güven duygusu ve paylaşılan finanslar konusunda ani gelişmeler yaşatabilir. Beklenmedik bir ödeme ya da bir yatırım fırsatı ya da içsel farkındalık sizi şaşırtır. 11 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiyor. Bu geçiş zihinsel enerjinizi canlandırıyor. Düşünceleriniz daha açık, daha hızlı akmaya başlıyor. Yakın çevreyle iletişim artıyor. Kısa seyahatler gündeme gelebilir. Yeni fikirler doğabilir. Yeni bağlantılar kurulabilir. Evren diyor ki zihnini aç, çünkü evren seninle konuşuyor. Sevgili teraziler, Aralık ayının ilk yarısı sizler için zihinsel netlik, duygusal denge ve yaşam vizyonunuzu yenileme zamanı. Bir yandan düşüncelerinizde içsel bir barış kurarken diğer yandan yeni bir yön belirliyorsunuz. Gökyüzü size diyor ki gerçek uyum dış dünyada değil, iç dünyanızda başlar. Bu dönemde kalbinizi sessizleştirirseniz evrenin fısıltılarını duymanız çok daha kolay olacak. Ve geliyoruz 12 Aralık'a. 12 Aralık'ta Güneş'le Ay arasında bir kare açı var. Bu kombinasyon zihin ve sezgi arasında güçlü bir fark yaratıyor. Bir yanınız keşfetmek, öğrenmek, genişlemek istiyor. Diğer yanınız sessizlik, düzen ve güven arıyor. Bugün dış dünyadan çok iç dünyanıza dönme günü. Çünkü sessizliğin içinde bile evren sizinle konuşuyor. Aynı gün Merkür ve Lilith de Akrebin son derecelerinde kavuşuyorlar. Özdeğer ve güven alanınızı derinden sarsıyor. Uzun zamandır bastırdığınız duygular, gizli endişeler ya da değersizlik hisleri yüzeye çıkabilir. Çünkü bu kavuşum Uranüs'le de karşıtlık yapıyor. Maddi konularda, ilişkilerde ya da ortak değerlerde ani farkındalıklar getirebilir. Bir şeyin gerçek değeri artık görünür hale geliyor. Belki bir insanın, belki bir sözün, belki de sizin. Unutmayın, Uranüs her zaman yıkarak öğretir ama sonunda özgürleştirir. Bugün bağımlılıklarınızdan koparak kendi gücünüzü fark etme günü. Mars'ta Satürn ve Neptün'e kare açıda olacak aynı gün. Bu enerji sizi söylemek ve susmak arasında bırakabilir. Bir yandan düşüncelerinizi açıkça ifade etmek istiyorsunuz ama diğer yandan yanlış anlaşılmaktan da korkuyor olabilirsiniz. Bu enerjide sabırlı olun. Çünkü bugün aceleyle söylenen her kelime yarın pişmanlık yaratabilir. Ama sustuğunuzda da içinizde bir baskı oluşuyorsa bu kez ruhunuzun konuşmasına izin verin. Yine aynı gün bir de tek ara açı kalıbı var. Venüs'ün ve Ay düğümlerinin. Bu formasyon sizi ilişkilerde denge konusunda yeniden tanımlayacak. Venüs sizin yönetici gezegeniniz. Yay burcunda ilerlerken sizden dürüstlük, açıklık ve samimiyet ister. Artık uyum adına kendinize bastırmak değil, gerçek kimliğinizle sevilmeyi
öğrenme zamanı, bir ilişki, bir dostluk ya da bir ortaklık. Eğer samimiyetten uzaksa bugün bunu fark edersiniz ve bu farkındalık acı verse bile sizi özgürleştirir. Aynı gün yine Jüpiter'le Kiron'da kare açıda. Biraz zorlu bir gün bu 12 Aralık. Belki geçmişte yaşadığınız bir hayal kırıklığı yeniden hatırlanabilir. Belki de ben yeterince iyi miyim sorusu zihninize düşer. Ama bu açı size bir gerçeği hatırlatıyor. Onay başkalarından değil, kendinizden gelmeli. Kendinizi yargılamayı bırakın. Siz kusursuz değil, insansınız. Bu zaten mükemmel bir şey. Sevgili teraziler, Aralık ayının ikinci yarısına girerken gökyüzü size çok açık bir mesaj veriyor. Dengeni koruyarak yön değiştir. 15 Aralık'ta Mars Oğlak Burcu'na geçiyor. Enerjiniz ev, aile ve içsel güvenlik alanına yöneliyor. Bu geçiş sizin 4. evinizi aktive ediyor. Yani kökler, geçmiş, ev düzeni ve duygusal temelleriniz önem kazanıyor. Mars burada sizi harekete geçirir ancak aynı zamanda iç dünyanızda da bazı huzursuzlukları tetikleyebilir. Evde tamir edilmesi gereken şeyler, aile içinde konuşulmamış meseleler veya bastırılmış duygular bugün yüzeye çıkabilir. Ama unutmayın, Mars Oğlak Burcu'nda çalışkandır. Bu enerjiyle duygusal temelinizi yeniden inşa edebilirsiniz. Bir ev değişikliği, taşınma, aile ilişkilerinde rol değişimi ya da geçmişle yüzleşme bu dönemin ana temaları olabilir. Kendinizi savunmak yerine köklü bir düzen kurmaya odaklanmalısınız. 20 Aralık'ta Yay burcunda gerçekleşecek bir yeni ayımız var. İletişim, yakın çevre, kardeşler, eğitim ve zihinsel yönelim alanınızda doğuyor. Bu yeni ayda Güneş, Ay, Venüs ve Mars bir arada olacaklar. Yani fikirleriniz, sözleriniz ve kararlarınız son derece güçlü olacak. Yeni bir anlaşma, eğitim, sosyal medya projesi ya da kısa bir seyahat gündeme gelebilir. Ancak Balık burcundaki durağan Neptün bu yeni aya kare açı yapıyor. Bu da demek oluyor ki duyduklarınıza hemen inanmayın. Karar verirken ayrıntıları gözden geçirin. Neptün sis yaratır. Özellikle iletişimde yanlış anlaşılmalar, gizli gündemler söz konusu olabilir. Bu yüzden özellikle iş görüşmeleri, yazışmalar ve imzalar konusunda dikkatli olun. Yine de bu yeni ay sizi yeni bir zihinsel yola davet ediyor. Düşüncelerinizi paylaşın ama filtresiz değil, bilgelikle, ölçüyle. 21 Aralık'ta Güneş de Oğlak Burcu'na geçiyor ve yaşamınızın merkezine güvenlik teması oturuyor. Ev, aile, yuva, içsel istikrar artık öncelikli hale geliyor. Bu dönem kiminle yola devam edeceğinize, kimlerle sınır koyacağınıza karar vereceksiniz. Aynı gün Venüs ile Satürn arasında da bir kare açı var. Bu açı iş yaşam dengesinde veya sağlık ve sorumluluklar konusunda sizi biraz sıkıştırabilir. Belki bir yorgunluk hissedebilirsiniz. Belki de çevrenizden sizden fazlası talep ediliyordur. Ama Satürn size şunu hatırlatıyor: gerçek sevgi sınır tanımayı da bilmektir. Venüs de Oğlak Burcu'nda ailevi bağlar, yaşam alanı ve içsel güvenlik alanınıza daha istikrarlı bir temele oturtmak için geldi. Evinizde huzuru sağlamak, sevdiklerinize bağları güçlendirmek, hatta bir yaşam alanını güzelleştirmek için harika bir dönemde olabilir. Bu geçiş size yuva kavramının hem fiziksel hem duygusal anlamını hatırlatıyor. 30 Aralık'ta Güneş, Mars ve Venüs Oğlak Burcu'nda kavuşum halinde olacaklar ve bu güçlü kavuşum aynı zamanda ay düğümleriyle de olumlu açıda olacaklar. Kuzey ay düğümü ile üçgen güney ay düğümüyle de sekstil açı yapıyor. Bu gökyüzü enerjisi kaderin yeni bir temel atma isteğini gösteriyor. Birçoğunuz için bu taşınmak, ev almak, aileyle ilişkileri yeniden tanımlamak ya da içsel güveni yeniden bulmak anlamına gelebilir. Artık geçmişe bağlı kalmak yerine yeni bir düzen kurma zamanında olabilir. Bu bir nevi ruhsal temizlik etkisidir. Geriye dönüp baktığınızda sizi yoran dinamikleri fark edecek ve köklerinizi yeniden yapılandıracaksınız. Neptün'ün balıktaki etkisi hala devam ettiği için çevrenizdeki insanların duygusal beklentileriyle kendi ihtiyaçlarınızı karıştırmamaya dikkat edin.
Siz bir terazi burcu olarak uyum yaratmayı seversiniz ama bu kez dengeyi dışarıda değil, içinizde bulmanız gerekiyor. Aralık ayının ikinci yarısı siz teraziler için kök salmak, duygusal dengeyi güçlendirmek ve sessizlikte yeniden merkezlenmek zamanı. Gökyüzü size diyor ki gerçek denge kalabalıkta değil, iç huzurunda bulunur. Sevgili teraziler, Aralık ayı gökyüzü sizden dengeyi yeniden kurmanızı istiyor. Yeni yıl size daha sağlam temellere, daha derin huzura taşıyacak. Unutmayın, barış önce kalbinizde başlar. Mutlu, umutlu, huzurlu bir Aralık ayı geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.